Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte iş hayatında yapılmaması gereken şeyler hakkında konuşacağız. Hadi videoya geçelim. Hocam yani ChatGPT ile birlikte başlıklar oluşturdum. Oradan konuşmak istediğim şeyleri seçtim. Daha sonrasında da bahsetmek için de videoya hazır oldum. 10-15 tane maddemiz var. Onlar hakkında konuşacağız. Her yerin profesyonel olmadığını bilmek. Parantez içinde ben şunu yazmışım, aile kavramından kaçın diye. Şimdi o kadar profesyonel gösteren firmalar var ki kendilerini. Hani bir firmadan bahsettiğiniz zaman diyorsun ki ha bu çok büyük bir şirket, bu çok güzel haklara sahiptir gibi. Mesela çok zincir bir marketi düşünün. O marketle ilgili videoları çıkmış. İşte çalışanları ayakta çalıştırıyorlar. Ayakta çalıştırdıkları için çalışanlar bayılıyor. Ya da çok ağır yükler taşıyorlar. Kadınlara çok fazla yük veriyorlar. İşte çok az çalışan çalıştırıyorlar gibi şeyler çıkıyordu mesela. Böyle profesyonel gibi gözüken firmalara bilerek başvuru yapıyoruz mesela bizler. Ama karşılaştığımız şey çok farklı oluyor. Ben kendi eski çalıştığım yer hakkında konuşayım. Yine bir firma. O firma böyle işte profesyonel gözüken bir firma. Ben mesela bir sorunum olduğu zaman, bir sorum olduğu zaman, bir şeye ihtiyacım olduğu zaman onların WhatsApp hattına yazıyorum. Onların her zaman aktif olması gereken, bize cevap vermesi gereken bir hat. Bunun için oluşturulmuş bir şey. Ama oradan bana cevap gelmiyordu. Mesela arıyordum, telefonlarıma cevap gelmiyordu. Daha sonrasında ben iş yerinden istifa etmeye karar verdiğim zaman istifa ederken bu piyasa küçük, İstanbul küçük bir yer, haberin olsun gibi bir tehditle karşılaştım mesela. Hani mesela ilk başta işe girerken herhangi bir problem yok ama işten çıkarken bu yüzlerini gösteriyorlar mesela. Böyle problemler yaşıyoruz. O yüzden bir firmaya girdiğiniz zaman o firmaya %100 güvenmeyin. Profesyonel olduğunu düşünmeyin. Aile kavramına geleyim. Mesela biz aileyiz diyor. Aile kavramının içerisinde sana fazla mesai yazıyor ama biz bir aileyiz diyor ve paranı vermiyor. Daha sonrasında biz bir aileyiz diyor, yol paranı vermiyor. Biz bir aileyiz diyor, sigortanı eksik yatırıyor. Biz bir aileyiz diyor, senin maaşını geç yatırıyor, eksik yatırıyor. Yani bu ve bunun gibi şeylerle karşılaşıyoruz. O yüzden bir yerde aile kavramını duyduğunuz zaman oradan kaçın. Benim bir tane daha çalıştığım bir yer vardı. Orası da biz bir aileyiz dedi bana ilk girdiğim zaman oraya. Ve orası bana benim mesela örnek veriyorum 50 bin lira kazanmam gerekirken bana bir kağıt imzalattırmaları sonucunda ben oradan işte 10 bin lira gibi bir para aldım. Ve bunu ilk defa mesleğe atılan birisi olarak hiçbir şekilde bilmeden ve cahilliğimle birlikte yaptığım bir şeydi. O yüzden bir yere girdiğiniz zaman o kağıtları kolay kolay imzalamayın. O kağıtları okuyun. Mesela benim o kağıdı imzalama sebebim bana verilen vaatlerdi. O kağıtta da yazılan vaatlere de güvendim. Ama beni eksik saat çalıştırarak benim maaşımı eksik verdiler. Eksik vermeleri yetmiyormuş gibi benim mesela günlük fiyatım günlük çalışma fiyatım 2000 lirayken bana 300 lira verildi günlük olarak. O kağıdı imzaladığım için ve ben bunu neden böyle? Benim işte mesela 14 gün çalıştım. Ben 14 çarpı 2 kaç yapıyor şimdi geldi hesapla. Tamam 15 gün çalışmış olayım çarpı 2 30. Mesela benim 30 almam gerekirken orada bana mesela 15 verildi. Onu imzaladığım için ve aile kavramı adı altında yaptırdılar bunu bana. Diğer maddemize geçiyorum. İnsan ilişkilerinin işten daha zor olabilmesi. Şimdi şöyle bir şey var. Ee, Öyle tipler oluyor ki iş yerlerinde. Mesela ben staj yaparken bunlara çok fazla karşılaştım. Aşırı egoist, asla iletişim kuramıyorsun, asla soru soramıyorsun, asla birlikte çalışamıyorsun. Hiçbir şey yapamıyorsun o kişiyle ve o kişi mesela hala çalışmaya devam ediyor. Çünkü o kişi yöneticilerine karşı iyi, diğer çalışanlara karşı kötü oluyor veya bir hata yapıyor, yapıyor, onun üstünü örtbas ediyor ve senin de susmanı sağlıyor vesaire. Hani böyle tipler var. O yüzden insan ilişkileri işten daha zor olurdan kastım bu. İş yaparsın bir şekilde, işi öğrenirsin, yaparsın, edersin, bir şeyler yaparsın. Ama o insan iletişime geçmek o işten daha zor. İlk haftanın her zaman kaos gibi hissettirmesi. Ben stajdan bahsedeceğim. İlk stajım
Daha 17 yaşındayım. Hastaneye girdim. Hastaneyle ilgili hiçbir bilgim yok. Evet, sağlık bilgisi aldım. Derslerini aldım ama derste gördüğünle gerçek hayattaki her zaman bir olmuyor. Hastaneye gittim. Hiç kimseyi tanımıyorum. Ne yapmam gerektiği hakkında bir bilgim yok. Ondan sonra oradaki kişileri tanımıyorum ve benim için dedim ki ben o gün o işi yapamayacağım herhalde. O staj bitmeyecek ve o staj aylar sürmesi gerekiyordu. Yani 4 ay mı 5 ay mı ne sürdü o staj. Hani o kadar zorlandım. Daha sonrasında ikinci staj yerimde e, tecrübeli olduğum için birazcık daha insan ilişkilerim daha gelişmiş olduğu için o zamanlar kaç yaşındaydım? 21 yaşında ya da 20 yaşında falandım. O zaman 17 yaşıma göre daha tecrübeli olduğum için, daha olgun, yetişkin olduğum için vesaire mesleki şeylere daha çok güvendiğim için, çünkü eskiden bir tecrübem var. O yüzden şey yapabildim. Daha kolay adapte olabildim ilk haftaya. Daha sonrasında benim iş yeri hemşireliği videom var diğer kanalımda. İş yeri hemşireliği yaptığım yerde ilk gün benim için bir kaostu. Neden? Çünkü bir sürü yapılması gereken iş var ve onları hemen öğrenmen lazım. O gün öğrenmen lazım ki o işi yapabil. Onu yapamazsan bir eksik çalışan olarak çalışmaları gerekmiş oluyor. Yani başkalarına yük bindirmiş oluyorum. Onları öğrenmeye çalışıyorum. Hayatımda gördüğüm ilk defa şeyler vardı. Mesela eğitim sırasında görmediğim ama iş sırasında yapmam gereken işler vardı vesaire. Benim için tamamıyla bir kaos ortamıydı. Bu kaos ortamı herkes için normaldir. Hani eğer ki bu konuda çekinceniz varsa çekinceniz olmasın, çünkü herkes için ilk gün kaos geçiyor, hatta ilk hafta. Ama ilk haftadan sonra gayet o ortama çok iyi alışabiliyorsunuz. Orana hakim olabiliyorsunuz. Kimsenin tam olarak sana iş öğretmemesi. Bu maddeyi alma sebebim şu. Mesela bazı insan tipleri var. Ben dedim ya, çalışırken o kişi egolu oluyor, her şeye kapalı oluyor. Aynı kişiye yine devam ediyoruz. Bu sefer diyorsun ki, mesela ben hemşirelik üzerinden bahsedeceğim çünkü diğer meslekler hakkında bir bilgim yok. Mesela kan almayı bilmiyorum ya da tecrübeli değilim. Diyorsun ki işte hangi iğneyi kullanmam gerekiyor, hangi intraketi kullanmam gerekiyor, hangi rengi kullanmam gerekiyor, hangi hasta için, hangi damar tipi için hangisini kullanmam gerekiyor gibi bilgileri böyle okulda böyle ayrıntılı ayrıntılı anlatmıyorlar. İş hayatında öğreniyorsun her şeyi sağlıkta. Ben her şeyi okul bilgilerim neredeyse hiçbirini hastanede kullanmadım. Hastanede öğrendiğim bilgileri hastanede kullandım. Bu çok farklı bir şey yani. Okulda öğretilenle iş hayatı çok farklı oluyor. Yani orası teorik kalıyor. Teorikten sonra uygulamaya geçince her şey farklı olmuş oluyor. Mesela işte o kişiye soruyorsun, üf yapıyor. Ay öğretmediler mi yapıyor. İşte bunu biliyor olman gerekiyor diyor. Ondan sonra gösterirken böyle hızlı hızlı gösteriyor, böyle sırf gösterdim diyebilmek için. Hani diğerlerine yer alması gerekiyor ya, sırf gösterdim diyebilmek için yapıyor mesela. Hani böyle sıkıntılarla karşılaşıyoruz ilk başladığımız zaman iş yerinde de böyle. Şimdi diğer maddeye geçelim. Ben hemen telefonu sürekli bırakıp alıyorum. Nerede kalmıştım? İlk işten maaş yüksek olur beklentisinin yanlış olması. Şimdi ilk mesela ben yine hemşirelik üzerinden şey yapacağım. Devlette ilk başladığınız zaman işte 60 bin lira civarında bir maaşla başlıyorsun. Hadi 50 bin lira olsun. 50 bin lira alman gerekiyor. Mesela özele başvuruyorsun. Tecrübesiz olduğun için seni diyor ki ben seni diğer hemşirelerle aynı çalıştıracağım. Belki sen yeni başladığın için o hemşireler sana daha fazla iş yükleyecek. Daha fazla iş yapacaksın ama asgari ücret alacaksın. Böyle bir şey var. Yani ilk işe girdiğiniz zaman yüksek maaş bekliyor olabilirsiniz. Belki okulunuz çok güzel olabilir. Belki eğitimleriniz çok iyi olabilir. Sertifikalarınız iyi olabilir. Diliniz iyi olabilir ama yine de düşük maaşla çalışmaya başlatabiliyorlar. Ben bunu yaşamadım. Ben ilk çalışmaya başladığım zaman gayet yüksek bir maaşla başladım. Ama her zaman öyle olmaz. Mesela ben şu anda hastanede işe başlasam asgari ücrete vesaire başlatacaklar. Ama yani almam gereken maaş 50 ya da 60 bin lira falan olması gerekiyor. Mesela meslekte şunu da yapıyorlar. Diğer çalışanlar düşük maaşı kabul ediyor.
bizim gibi yüksek maaşı isteyen kişiler ortada kalıyor. Yani biz işsiz kalıyoruz, düşük maaşlı çalışmak isteyenler çalışıyor. Mesela diyor ki ben asgari ücrete çalışırım. Ben de diyor ki hayır, ben 60 bin liraya çalışırım. O da diyor ki sen 60 bin liraya çalışırsın ama benim elimde yani şey var, asgari ücretle çalışacak kişi var. Ben onu çalıştıracağım diyor. İş hayatı da hoş geldiniz. İş hayatına hoş geldiniz yani. Başka da hiçbir şey diyemiyorum. Mesai saatlerinin kağıt üzerinde farklı, gerçekte farklı olması. Şimdi nerede çalıştığınıza bağlı olarak değişir. Mesai çok fazla yapılan bir yerde çalışıyorsanız, mesela size der ki şirket, işte ayda, işte yok ayda demeyeyim, haftada bir kere mesaiye kalacaksın, 2 saatliğine kalacaksın, ben onun sana parasını yatıracağım diyor. Ama o hafta geliyor, sen 2 saat yapman gerekirken 4 saat yapıyorsun. Yine paranı bazen alıyorsun, bazen aile kavramından bahsettiğim gibi paranı alamıyorsun. Hani biz bir aileyiz, bunun lafını mı yapacaksın oluyor. Ne yaptın ki oluyor, oturdun ki oluyor. Ya da çok zor bir iş yapmadın ki oluyor. Böyle benim eski çalıştığım yerde mesela bana söylenen 10 saatlik çalışma saatiydi. Günde 10 saat çalışmam gerekiyordu. Ama ben mesailerle birlikte günde 12 saat çalışmak zorunda kalıyordum. Hani öncesinde mesaileri çok iyi konuşmanız lazım ama ne kadar konuşsanız da büyük bir ihtimal denilenle farklı olacak. Çünkü iş dinamiği her zaman değişiyor. Belki oradaki kişinin suçu da olmayabilir bu arada. Hani evet sana haftada bir kere mesaiye kalabilirsin der. Ama iş o kadar çok farklılaşır ki haftada her gün kalmak zorunda kalırsın. Bu sefer o kişinin suçu da olmamış olur. Ek sorumlulukların çoğunun ücretsiz gelmesi. Demin bahsetmiştim, hemen kısaca yine bahsedeyim. Yemek, yol gibi başka ne yanak sunuyorlar? İşte SGK'yı sunuyorlar. Belki özel sağlık sigortası sunuyorlar. Bunları sunmamaları. Bunlar lüks olarak gözüküyor. Mesela diyor ki ben sana yemek kartı veriyorum. Zaten vereceksin. Zaten vermek zorundasın. Bu zorunluluk. Hani bir lütufmuş gibi algılamamızı istiyor ama öyle bir şey yok. Vermek zorundasın. Vereceksin yani. Yol, yemek, izin gibi hakların başta netleştirilmesinin önemi. Ben bu hataya düştüm. Yol, yemek ve iznimi ben konuşmadım. Yani izni konuştum ama yol ve yemeği konuşmadım. Daha sonrasında işte çalışırken dedim ki yemek ve yol vermeleri gerekiyor ilk iş tecrübemde. Hatta ikinci iş tecrübemde yol, yemek vermeleri gerekiyor dedim. Daha sonrasında yazdığım zaman o kurumdan bana cevap gelmemişti mesela. Ve hala cevabını bilmiyorum. Yani yol, yemeği ekstra para alıyor muyuz yoksa maaşa dahil mi tutulduğunu bilmiyorum hala. Zaten bir ayda istifa ettim. Her yöneticinin yönetici olmadığı gerçeği. Bazı yöneticiler var. Şöyle şeylerle karşılaşıyoruz mesela. Bir yerde 10 yıllık çalışan var ama bir bakıyorsun bir aylık çalışanı işe sokuyorlar. O çalışan, oradaki yönetici hiçbir şeye hakim değil. O işle ilgili hiçbir şey bilmiyor, hiçbir eğitimi yok, hiçbir donanımı yok. Ama 10 yıllık çalışan emir vermeye başlıyor mesela. Her yönetici değil. Ya da adam kayırıyordur. Farklı davranıyordur, mobbing yapıyordur. Her yönetici değildir. Lafı tam da bu laf. Dedikodu döngüsünün dair olmamanın kariyeri kurtarması. Şimdi iş yerlerinde çok fazla dedikodu oluyor. Çok fazla birbirlerine hakkında konuşuyorlar. Bu her iş yerinde ben duyuyorum yani. Diğer çalışan arkadaşlarımdan da duyuyorum. Çok fazla dedikodu dönüyor böyle kişilerin arasında. Eğer ki siz o dedikoduya girerseniz o kişiler bir şekilde, nasıl oluyorsa bir şekilde sıyrılır. Suç size kalır. Siz sanki konuşmuşsunuz gibi olur. Sadece siz onların hakkında bir şey demişsiniz gibi olur. Ya da mesela iş yerinde yöneticiniz hakkında dedikodu yapmayın. İşte müdürünüz hakkında dedikodu yapmayın. Sizden üstün olan kişilerle kesinlikle dedikodu yapmayın. Belki sizin aşağınızda olan, daha tecrübesiz olan, işte mesela siz 4 yıllık okumuşsunuzdur. O 2 yıllık okuyup tekniker olmuştur. Teknikerle hakkında dedikodu yapmakla yöneticinin hakkında dedikodu yapmak arasında dağlar kadar fark var. O yüzden hani teknikere de bir şey demeyin. Ama yöneticiye hiçbir şey demeyin. Hani iyi bir şey de demeyin, kötü bir şey de demeyin. Susun. Bir de herkese yaramaya çalışma dersi demişim. Yani bu tipler her yerde var. Birisi birisine çok fazla yaranıyor ve
mesela senden daha tecrübeli, senden daha üst konumda olan kişilerin bile üstüne geçmiş oluyor o kişi. Sırf yalaka olduğu için. İş yaşam dengesinin zorlayıcı olması. Şimdi ben eğer ki çalışmaya başlarsam YouTube'u da ben devam ettirmek istiyorum. Şimdi ben çalışırsam 6 gün çalışmam gerekecek. Benim iş yeri hemşireleri mesleğinde 6 gün çalışılıyor. Tam zamanlı olduğun zaman ve genelde 10 saat çalışılıyor günde. Yani benim günde sabah çok erken saatte kalkıp akşam çok geç saatte eve gelmem anlamına geliyor. Haftada sadece bir gün izni olduğu için mesela YouTube'u maalesef boşlayabilirim. Yani video çekemem, videoyu editleyemem, video kapağını hazırlayamam, açıklama, etikette, başlıkta onları hazırlayamam, videoyu yükleyemem. Bunlar aksayabilir. İş ve ev dengesi böylelikle karışmış olabilir. Ya da mesela yine yoğun çalışıyorsunuzdur. Evde geldiğiniz zaman yemek yapmanız gerekiyordur. Yine bunu dengede tutamayabiliyorsunuz. Bunu farkında olarak işe girdiğiniz zaman bunun planını yaparak işe girin. Hani ben şu anki yaşantımı göz önünde bulunduruyorum. Bu yaşantımda yapmam gereken şeyler var. Yapmam gereken şeyleri iş hayatımda da yaptığım zaman onları birlikte devam ettirebilmem gerekiyor. Yani iş hayatıyla ev hayatını birleştirebilmem gerekiyor. Bunları yaptığınız zaman mesela sosyal hayatınıza dahil etmeniz gerekiyor. Ev hayatınıza dahil etmeniz lazım, iş hayatınıza dahil etmeniz lazım. Ama işte çalışmıyorken dışarı çok rahat çıkabilirsin, evdeki işleri çok rahatlıkla yapabilirsin. Bunların tartışmasını kendi içinizde yapmanız gerekiyor işe girmeden önce. O yüzden ben de yapıyorum mesela, diyorum ki hani bir günlük bir çalışma saatim olacak. Videoyu hangi ara çekeceğim, hangi ara videoyu editleyeceğim, hangi ara video fikri bulacağım, ne yapacağım, ne edeceğim bilmiyorum yani. Her şeyi mükemmel yapma takıntısının zararı. Benim iş yerinde her şeyi mükemmel yapma takıntım vardı. Çok iyi olmalıydı, kusursuz olmalıydı, hatasız olmalıydı benim için. Ama bu beni aşırı yıpratıyordu. Daha çok hani mükemmeliyetçi değil de daha olanaklı, yani olanaklı dediğim daha kabul edilebilir işler yapmak ve bırakmak. Bu önemli. Mesela ben eve geldiğim zaman yine işi düşünüyordum. Diyordum ki hatta bu bilgisayarları eve götürsek de evde devam edebilsem. Mesai saatlerime mesela evde devam etsem. Hani düşünüyorum, işte çalıştım yetmedi, evde gelip evde bir daha çalışayım mı? Hani işler azalsın. Hani bu benim sorumluluğumda değil. Bir çalışan daha alın, bir bilgisayar daha alın. O kişi onlara girsin. Benim yükümü azaltın. Ben evde çalışmayı düşünmek zorunda kalmayayım mesela. Bu şirketin de sorunu, suçu. Ama kendinizi de ister istemez yıpratıyorsunuz. Yetişmediği için bazı şeyler. Sormaktan asla çekinmemek. Bir iş yerine girdiğiniz zaman o işle ilgili hiçbir şey bilmek zorunda değilsiniz. Evet, eğitimini aldınız mı? Aldınız, ama her eğitimde aldığınız şey uygulamada olmuyor. Aynı ilerlemiyor. Yani çok toz pembe anlatılıyor. İş yeri öyle değil yani. O yüzden orada bir şeyi merak ettiğiniz zaman sormanız lazım. Yanlış yapma ihtimaliniz olduğu zaman sormanız lazım. Evet, videonun başlarında bahsettiğim o egolu kişi olabilir, size yardım etmek istemeyen kişi. Ama eğer ki yardım etmek isteyen bir profil varsa orada onu yapmanız lazım, halletmeniz lazım. İş arkadaşlarıyla özel arkadaşlığı karıştırmamak. Ben bunu yaptım. Şöyle yaptım. Ben son iş yerimde sadece bir kişiyle samimi oldum. Sadece bir. Diğerleriyle normal iş seviyesinde durdum. Yani sizin de iş yerine gittiğiniz zaman kimseyle muhabbet etmemeniz lazım bence. Bana kalırsa muhabbet etme. İş hakkında konuşma. Özel hayatın hakkında hiç konuşma. Hani dedikodudan bahsettim ya, o dedikodu o senin iş hayatın ya da özel hayatın etrafa yayılacak. Çünkü o kişi senden daha önce girdiği için diğer arkadaşlarıyla bağ kurduğu için onlara yayılacak ister istemez. O yüzden hiçbir şekilde sohbet etmenizi önermiyorum. Hani normal sudan muhabbetler konuşabilirsiniz, içinizi böyle yapabilirsiniz, zaman geçirttirebilirsiniz, ama özel hayata girdiğiniz zaman orada işte dedikodu devreye giriyor. Ya da o kişiyle fazla samimiyet giriyor, fazla samimiyet girdiği zaman da sömürme başlıyor. Benim işleri de sen yapar mısına geliyor, şunu yapar mısın, bunu yapar mısına geliyor.
Ben sadece bir kişiyle çok samimi oldum. Herhangi bir problemle de karşılaşmadım ben. Bu konuda çok şanslıyım. Son işten çıktıktan sonra işin orada kalması gerekti. Bundan demin bahsettim, dedim ya. İşten çıktıktan sonra tekrar eve gelip evde çalışmak isteğim vardı diye, işleri yetiştirmek için. Hani bunu kesinlikle yapmanızı önermiyorum. Bu strese girmek insanı çok yıpratıyor. Ben işe girdiğim zaman bir ay içerisinde kendimi 10 yıllık çalışan gibi kendimi yıprattığım için belki de istifa etmek zorunda kaldım. Evet, problemlerim vardı ama belki de bu saydığım şeyler de benim istifa etmeme sürüklemiş olabilir. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Umarım buraya kadar izlemişsinizdir. Diğer kanalımdaki videolara bakabilirsiniz. Kanala abone olabilirsiniz. Hoşça kalın. Yorumlarda şeyden de bahsedebilirsiniz. Böyle iş yerinde yaptığınız hatalardan da bahsedebilirsiniz. Belki okuyan olur. Hadi bay bay.